Hadi Örsene kanalıma hoş geldiniz. Siz de benimle örmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün size görmüş olduğunuz 2 yaş ölçülerinde elbise robamızın anlatımını yapmak istiyorum. Fırfırlı elbise robamız için 3 numara şişe ve 4 numara misinalı şişe ihtiyacımız var. 2 adet de herhangi bir bebe yününe ihtiyacımız var. Ben Alize Baby Best kullanacağım. Renk kodum ise 161. İlk önce 3 numaralı şişimize 80 ilmek atarak başlıyoruz. Şu şekilde bir şablon hazırladım. Arkamız için 24 ilmek, kollarımız için 11 ilmek ve ön kısımlarımız için 15 ilmek ayırdım. 15 ilmeğin 6'sını pat ilmeğimiz olarak kullanacağız. Ajur aralarımız ise birer ilmek olacak. Şimdi 3 numaralı şişime 80 ilmek atıp 3 haroşa sırası ördükten sonra 4 numaralı misinalı şişime geçeceğim. Neden 3 numaralı şişle örüyorum? Yaka kısmının fazla açık olmasını istemiyorum. Bu kısmımın. O yüzden 3 numaralı şişle başlayıp daha sonra 4 numaralı şişe geçeceğim. Şimdi 80 ilmeğimi atıp 3 haroşa sırası örüp geleyim arkadaşlar. 3 haroşa sırası ördükten sonra ayrımlarımızı yapmaya başlıyoruz. Bu arada 4 numaralı misinalı şişime geçiyorum. 6 adet pat ilmeğimi örüyorum. Şablonda söylemiş olduğum gibi 6 adet pat ilmeğimi örüp 9 adet düz ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi ajurlarımızı yapacağız. Ajur arası bir ilmek düz ilmeğim olacak. Düz ilmeğimin iki kenarında birer artırmalarım olacak. Bir dolama yapıp bir düz örgü, bir dolama yapıp şimdi 11 ilmek kol ilmeklerimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi tekrar ajurlarımızı oluşturacağız. Bir dolama, bir düz ör ve bir dolama yapıp şimdi 24 tane arka ilmeklerimi öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Evet, 24 tane ilmeğimi ördüm. Yine bir dolama, bir düz örgü ve bir dolama yapıp tekrar koldaki 11 ilmeğimi öreceğim. Bir kol ilmeğimi ördükten sonra tekrar dolama yap ve bir düz ör, bir dolama yap. Yine ön kısımdaki 9 ilmeğimi düz olarak
örüyorum. Dokuz ilmeğimi ördüm. Şu an 6 pat ilmeğime geldim. Bu kısımda ilik açacağız. 2 haroşa ilmeğimi ördükten sonra bu alt kısımdaki ilmeği şişe geçirip bir haroşa örüp yandaki 2 haroşa ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum ve ilik oluşturmuş oluyorum. Sondaki ilmeğimi de örmeden alıyorum. Şimdi arka kısımlarımı tamamen ters örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters örgü olarak tamamlayıp geleyim. Arka sıramı ters örerek tamamladım. Ön sıraya geçtim ve 6 adet pat ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi ön kısmını düz olarak örüyorum. Evet. Ajur kısmına geldiğim zaman her iki taraftan tekrar dolama yapıyorum. Dolamamı yaptım. 3 ilmek düz örgümü örüp tekrar bir dolama yapıyorum ve koldaki ilmeklerimi örüyorum. İlk yaptığım ajurların her iki tarafına yapıyorum bu sırada dolamamı. Evet, şimdi yine model kısmıma geldim. Bir dolama yapıyorum. 3 düz ilmeğimi örüp tekrar dolama yapıyorum. İlk sırada arada bir düz ilmek örmüştük ama bu sırada 3 ilmek örüp arada kenarlara birer dolama yapıyoruz. Daha sonraki sırada yine ilk sırada yaptığımız gibi bir ilmeğin kenarlarından dolamamızı yapacağız. İkinci sırada 3 ilmeğin kenarlarına dolamamızı yapacağız. Evet, şimdi dolamamı yapıyorum. 3 düz ilmeğimi örüp tekrar dolama yapıp koldaki ilmeklerimi örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alıyorum.
Her 9 sırada bir ilik açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde 20 artırma sırası yapıp kol ayrımlarını yapmaya başlayacağız. Şimdi ben birkaç sıra örüp geleyim. 9 artırma sırası örüp geldim. Şimdi ilik açma sırasındayım. Pat kısmından 2 ilmeğimi ördüm. Alt kısımdaki ipi şişime geçirip örüyorum ve yanındaki 2 ilmeğimi birlikte örerek iliğimi oluşturmuş oluyorum. Şimdi artırma kısmını 20 artırma sırası yaptıktan sonra kol ayrımlarına geleceğiz arkadaşlar. 20 artırma sırası örüp geldim. Şimdi kolumuzu öreceğim. Ajurlarımızın ortasındaki ilmeği kolumuza katıyoruz. Kolumuzda toplam 53 ilmeğimiz olacak. Toplamda 4 ilmek keseceğiz. 36. sırada kenarlardan birer ilmek kesiyoruz ve 42. sırada kenarlarda yine birer ilmek kesiyoruz. Daha sonra 50-51 sıra ördükten sonra kol ucu fırfırımızı yapmaya başlıyoruz. O kısma gelince tekrar göstereceğim. Artırma yaptığımız ilmeğimizi de kolumuza ekliyoruz. Toplam 53 ilmeğimiz oldu. 36. sırada kenarlarda birer ilmek kesim yapacağız ve 42. sırada yine birer ilmek kesim yapıp geleyim arkadaşlar. Kolumu tamamlayıp geldim arkadaşlar. 36. ve 42. sıralarda kenarlarda birer ilmek kestim. 49 sıra ördüm. Şu an 50. sıradayım. Bu sırada fırfırımı yapmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi boşalıp ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. 3 ters ilmek örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters, bir dolama ve bir düz örüyorum. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar bir dolama, bir düz örgü, 3 ters örgümü örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Aradaki 3 ters ilmeğim hiç değişmiyor ama diğer düz ilmeklerimin sayısı artacak arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar örüp geleyim. Arka sıraya geçtim arkadaşlar. Ön sırada
Örmüş olduğum ters ilmeklerimi bu sırada düz örüyorum. Düz ilmeklerimi ise ters örüyorum. Aradaki 3 ters ilmeğimi arka sırada düz örüyorum. Bu sırada 3 düz, 2 ters, 3 düz ilmek, 2 ters ilmek şeklinde devam ediyoruz. Beş ajur sırası yaptıktan sonra kol kesimimizi yapacağız. Üç düz, 2 ters. Dolama yaptığım ilmeklerimi de arka sırada ters örüyorum. Şimdi ön sıramıza geçelim. İkinci ajur sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bir dolama yapıp bir önceki sırada yaptığımız ajurun diğer tarafına bir dolama yapıp şimdi 2 düz örgü örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Aradaki 3 ters ilmeğim değişmiyor. Şimdi tekrar bir dolama, 2 düz ilmeğimi örüyorum. Her sırada ajur kısmımızın sağına birer dolamamızı yaparak ilmek sayımızı artırmış oluyoruz. Bu işlemi 5 ajur sırası olacak şekilde yapıyoruz. Fırfırımızı tamamlamış oluyoruz. Fırfır oluşması için zaten ilmek sayımızı arttırmamız gerekiyor. Bu şekilde birer ilmek artırmış oluyoruz ve fırfırımızı oluşturuyoruz. Kol boyumuz omuzdan ölçerek 35-36 santim olacak. Bir yaş için de 33 santim olacak. 2 yaşımız için 35-36 santim yeterli olur. Arka sıramıza geçtik. Yine ön sırada örmüş olduğumuz düz ilmeklerimizi bu sırada ters olarak örüyorum. Aradaki 3 ters ilmeğimi de
arka sırada düz olarak örüyorum. Bu şekilde 5 sıraya tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Diğer kolumuzu da aynı şekilde yapıp beden kısmına geçelim. 5 ajur sırası örüp geldim. Şimdi arka kısmı geçiyorum. Arka kısımda hem örüp hem kesim işlemini yapacağım. Şu şekilde örüyorum. Düz örüyorum. Ters değil. Düz örüp buradaki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu şekilde kesim yaparsak diğer tarafa haroşa olarak örgümüz o şekilde düşüyor. Şu şekilde. Bu şekilde hem örüp hem keserek sıra sonuna kadar devam edip bu kolumuzu bitirelim. Diğer kolumuzu geçelim. Diğer kolumuzu da örüp beden kısmına geçince tekrar görüşelim arkadaşlar. Kolumu bitirdim arkadaşlar. İpimi koltuk altından bağlayıp diğer koluma kadar ördüm. Sonra bu kolumu da bitirdim. Diğer koldaki işlemlerimi bu koluma da uyguladım. Şimdi ipimi buradan bağlayıp beden kısmına geçmiş oldum. Koltuk altında 2 ilmek artırma yapacağız. Toplam bedenimizde 138 ilmeğimiz olacak. Pat kısmında bu kısımda da iliğimi açmıştım. Şu an 3 tane iliğim oldu. 9 sıra sonra 4. iliğimi açıp 2 haroşa sırası daha örüp fırfırımızı yapmaya başlayacağız. Şimdi artırmalarımızı nasıl yapıyorum onu göstereyim koltuk altında.
Evet arkadaşlar, ön bedenimizde burada bir artırma yapıyorum şu şekilde. Ters olarak örüyorum. Hem artırıp hem örmüş oldum. Şimdi burada da bir artırma yapıyorum. Koltuk altında 2 ilmek artırmış oldum. Diğer kolumuzda da 2 ilmek artıracağım. Daha sonra ön tarafımı düz, arka tarafımı da ters olarak örüp iliğimi açacağım. 9 sırada bir ilik açıyoruz. 4. iliğimi açtıktan sonra 2 haroşa sırası örüp fırfır yapımına geçeceğim. Şimdi ben o kısma kadar örüp geleyim. Beden kısmını tamamlayıp geldim. 3. iliğimden sonra 9 sıra örüp tekrar ilik açtım. Daha sonra 2 sıra örüp geldim. Şimdi beden kısmımızdaki fırfır yapımına geçelim. Koldaki fırfırımızla aynı ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilmek ters, şişimize dolama yapıp bir ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. Kolda yapmış olduğumuzun fırfırın aynısını bedenimize de uyguluyoruz. Bir dolama, bir düz, 3 ters ilmek örüyoruz. Bir dolama, bir düz ve 3 ilmek ters örüyoruz. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arka sıramıza geçtiğimiz zaman ön sırada örmüş olduğumuz ters ilmeklerimizi düz ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Kesim işlemini de kolda yapmış olduğum gibi şu şekilde göstereyim arkadaşlar. İlk sıramızda bir dolama, bir düz örgü ve 3 ters örgümüz vardı. Ters örgülerimizin değişmediğini söylemiştim. Ama düz örgülerimiz her sırada bir ilmek artacak şekilde ilerliyor. 5 acur sırası yaptıktan sonra kesim işlemine geçiyoruz. Bedende de aynı işlemi uygulayıp yaka fırfırımıza geçeceğiz. Robomu tamamlayıp geldim. Düğmelerimi diktim. Kollarımı da diktim. Şimdi yaka fırfırımızın yapılışını göstereceğim. Robamızın arka kısmı burası. Burası da robamızın ön kısmı. Şimdi robamızı bu şekilde tutuyoruz. İpimizi alıp şuradaki ilmekten arka tarafa geçirerek sabitliyoruz. Bir tığ yardımıyla yapabilirsiniz.
Evet, ipimi sabitledim. Şişimi alıp şimdi ilmeklerimi almaya başlayacağım. Buradaki ilmeklerin üst kısımdan ilmeklerimi çıkaracağım. Üst kısmından ilmeklerimi çıkarıyorum. Şu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Kolda ve bedende yaptığımız fırfır uygulamasını yakaya da uyguluyoruz arkadaşlar. Ve robamızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi alıp yaka fırfırımı da örüyüm ve beden ve kol ölçülerini vereyim arkadaşlar. Yaka fırfırımı örerek 2 yaş ölçülerinde fırfırlı elbise robamızı tamamladım. Şimdi size elbise robamızın ölçülerini vereyim. Bedenimiz 30 santim. Kol evimizin uzunluğu ise 16 santim. Kol boyumuz 35-36 santim olacak. Elbise robamız için boyu 30-35 santim, eni ise 160-170 santim ölçülerinde herhangi bir kışlık kumaş kullanabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Yeni videolarımda görüşmek üzere.